Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Wuling Air EV. Mini elektrikli otomobillerin bir hayli rağbet görmesinin ardından markalar da bu segmente yönelmiş durumda. Elektrikli otomobiller konusunda kendisini kanıtlayan Wuling'in tasarım, teknoloji ve özellikleriyle iddialı modeli Air EV, bugüne kadar tanıdığımız elektrikli otomobiller arasında ilk sırada diyebiliriz. Çinli otomobillere güvenilir mi güvenilmez mi tartışmaları sürerken, Çinlilerin otomobil piyasasını domine ettiği bir gerçek. Hatta Mısır'da Chevrolet markası altında satıldığını söylesek durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamış da oluruz. Şimdi gelin yeni Wuling Air EV bizi özellikleriyle ne kadar tatmin edecek en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. ...2002 yılında otomobil üretmek için kolları sıvayan Wuling, 10 yıl içinde 1,5 milyon otomobil satarak bu konuda kendisini kanıtladı. SUV'lerden sedanlara geniş bir karoser seçeneği sunan Wuling'in bu haftaki konuğu Mini EV'nin daha karizmatik ve donanımlı hali Air EV oldu. SGMW tarafından geliştirilen Global Small Electric Vehicle platformu üzerinde üretilen yeni Wuling Air EV'ye önden baktığımızda uzay mekiği gibi bir tasarımla karşılaşıyoruz. Üst tarafta siyah bir şerit üzerinde boydan boya uzanan LED far onu rakiplerinden ayıran ilk detay oldu. Bu şerit farların tam ortasında ise kamera bulunuyor. Ana far grubunun mercek ve halojen olmak üzere iki farklı seçenekte olduğu Air EV'de LED farların karizması bir başka. Basit bir tampona sahip olan Air EV'nin şarj soketi marka logosunun altında konumlanmış. Geniş bir ön cama sahip olan modelin ön tasarımı bir elektrikli mini otomobilden beklenenden daha fazlasını sunuyor. Yeni Air EV'nin tasarımı sanatla buluşturan profiline bir göz atalım. Yeni Wuling Air EV'nin profiline geçtiğimizde sanatsal bir tasarımla karşılaşıyoruz. Ön taraftaki siyah trim parçasının profile uzanıp stoplarda sona erdiği profilde ana farlardan uzanan omuz çizgisi C-Sütun camlar üzerinde son bulmuş. Düz ve sade bir profilin olduğu yan tarafta kapı kollarının gerçekten başarılı bir şekilde yerleştirilmesi hoşumuza gitti. 145-70-12 inç büyüklüğündeki jantlarsa onun mini elektrikli otomobil unvanını destekliyor. Renk seçeneklerinde de açık tonların kullanıldığı 5 farklı dış renk beğeninize sunuluyor. Yeni Wuling Air EV'nin trafikte ilerlerken en çok göreceğimiz arka tarafında bizi karizmatik bir tasarım bekliyor. Yeni Wuling Air EV'nin arka tarafına geçtiğimizde önde ve profilde var olan sanatsal tasarımın arkada da devam ettiğini görüyoruz. Boyutuna göre büyük, rezistanslı arka cam bizden tam not alırken silecek olmaması eksiye neden oldu. Camın altında boydan boya uzanan LED gündüz lambası bulunurken onun üstünde marka logosu konulmuş. Geri görüş kamerası ve bagaj açma yeri ise bu parçanın merkezinde bulunuyor. Stopların, ön farların tasarımına benzediği arka tarafta güzel bir final yapılmış. Stopların performansının gayet yeterli olduğu Air EV'nin reflektörlü arka tamponu üzerinde plaka boşluğu ve geri vites lambası konuşlanmış. Hem 2 kişilik kısa versiyon hem de 4 kişilik uzun versiyona sahip olan yeni Air EV boyutlarıyla tam bir şehir içi otomobili. Yeni Wuling Air EV kısa versiyonda 2599 mm uzunluğa sahipken 4 kişilik versiyonda 2974 mm uzunlukta, 1505 mm genişliğinde ve 1631 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise kısa versiyonda 1635 mm olan Air EV, uzun versiyonda 2010 mm uzunluğa sahip. Bu boyutların karşılıklarını iliklerinize kadar isteyeceğiniz iç mekan özelliklerine bakmadan hemen önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Wuling Air EV'nin büyük kapılarından geçip iç mekana ulaştığımız anda geniş bir yaşam alanı buluyoruz. Gri rengiyle olduğundan daha ferah hissettiren iç mekanda yanal ve baldır destekleri yeterli olan koltuklar şık ve spor gözüküyor. Bu spor koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında etli yapısıyla iki kolu direksiyon simidi bulunuyor. Üzerindeki yön tuşlarıyla ekranları yönetebileceğiniz bu direksiyon simidi bir hayli güzel.
Bu şık direksiyonun hemen arkasında ise 10.25 inç büyüklüğündeki 2 adet ekran bulunuyor. Wuling tarafından geliştirilen anti parlama, anti yansıma ve anti parmak izi özelliklerine sahip bu ekran Link OS işletim sistemiyle çalışıyor. Teması, renkleri ve dokunmatik hızıyla gerçekten başarılı olan bu ekranı biz çok beğendik. Kısa bir ön konsola sahip olan iç mekanda konsol üzerinde bardaklıklar bulunuyor. Bu büyük ekranın hemen altında ise klima kontrol tuşlarına yer verilmiş. Konsolun altına doğruysa 2 adet USB bağlantı noktası ve 12 volt soket girişi konumlanmış. İçten yanmalı motoru olmadığından iç mekanda havalandırma çıkışları ve saklama alanlarını görüyoruz. Koltukların arasında ise tarzıyla bir hayli şık duran vites seçim kumandası, cam açma kapama tuşları ve elektronik el freni bulunuyor. Buna karşın olmazsa olmazlarımızdan kol dayama bulunmaması dezavantaj olmuş. Kabine şöyle bir uzaktan baktığımızda beğenmemek elde değil. 4 kişilik Air EV'nin arka koltuklarında ise çocukların rahatça seyahat edebileceği, yetişkinlerin de sıkıntı çekmeyeceği ideal boyutlar sunuluyor. 2 kişilik koltukların bulunduğu arka tarafta emniyet kemerleri ve çocuk koltuğu bağlamak için Isofix bağlantı soketlerine yer verilmiş. Yeni Wuling Air EV'nin normalde olmayıp arka koltukları yatırdığınızda var olan bagajında ise 734 litre hacminde devasa bir hacme sahip olacaksınız. Yeni Wuling Air EV Mini EV'den ayıran ve bu segmentte bulmasının bir hayli zor olduğu güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleriyle adeta bir yıldız diyebiliriz. Yeni Wuling Air EV'de diğer birçok rakibinde bulunmayan güvenlik ve sürücü destek asistanı bulunuyor. Bu özelliklerin ilk sırasında yolcu ve sürücü hava yastıklarını söyleyebiliriz. Daha stabil bir sürüş için ve duruş için ABS ve EBS. Özellikle sollamalarda savrulmayı önleyen elektronik stabilite kontrolü ESC. Şehir içi otomobil olmasının gereksinimi geri park sensörü ve kamera sistemi. Elektrikli aynalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliklerinin yanı sıra süspansiyon tarafında önlerde tam bağımsız süspansiyon kullanılırken arkalarda 3 noktalı coil süspansiyon kullanılıyor. Ve keyifli bir sürüş yeni Wuling Air EV'de sizleri bekliyor. Peki bu keyifli sürüşü nasıl bir motor ve performansla yapacağız? Motor ve menzil özelliklerine yakından bakalım. Yeni Wuling Air EV'de 2 farklı hacim ve menzilde motor bulunuyor. Air EV'de bulunan ilk motor seçeneği 17.3 kWh batarya hacminde 40 beygir güç, 110 Nm tork üreten elektrikli model oldu. 8 saate tamamen dolan bu bataryalarla tam dolu haldeyken 200 km uzunluğunda menzile sahip olabilirsiniz. İkinci sırada ise 26.7 kWh hacminde olup 67 beygir güç, 110 Nm tork üreten elektrikli motor bulunuyor. 4 saatte tamamen şarj olan bu motorda 300 km uzunluğunda menzil sunuluyor. Yeni Wuling Air EV'nin son hızı ise 100 km/saat. Toplamda 800 kilogram olan modelin hızlanması ve menzil uzunluğu şehir içi kullanımı için gayet başarılı olacaktır. Yeni Wuling Air EV şu an satışta bulunduğu ülkelerde 9.700 ila 12.000 dolar arasında bir fiyata alıcılarını bekliyor. Yeni Wuling Air EV'nin bu fiyatı Mini EV ile karşılaştırıldığında biraz pahalı gelebilir. Fakat özellikleri ve tasarımı ortaya koyunca bu fiyat ödemeye değer. Yeni Wuling Air EV'nin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Air EV'yi beğendiğimi söyleyebilirim. Bu segmentte de tercih edebileceğim otomobiller arasında koyarım. Peki siz yeni Air EV'yi nasıl buldunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni Air EV hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.